Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hava çok sıcak valla. Klima harıl harıl çalışıyor ama ben yine terliyorum. Birkaç günden beri yine haberler birikti. Şimdi beraberce onları bir paylaşmak istiyorum. CHP'de çifte pusu. CHP'de pusu varmış. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olandan bu yana sürekli muhalif hükümet yanlısı basın CHP'yi taşlamaya çalışıyor. Hani ataların bir sözü var. Meyve veren ağaç taşlanırmış misali. Her gün hükümet yanlısı gazetelerin birisinde veya birkaçında bu başlıklar görmek mümkün oluyor. Bakalım neymiş ayrıntısına. CHP'de Cumhurbaşkanı adayına kadar karar verecek olan 60 kişilik parti meclisinin yeniden dizayn için mücadele başladı. Kılıçdaroğlu genel başkanlık için, İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı için oynuyormuş. Bu Türk Günü anlamlı bir başlık. Bir diğer gazetede Yeni Akit'te CHP'de taht kavgası diye aynı şekilde bir başlık atmış. Aynı minval üzeri. Bunun da ayrıntısında Hilal'in hiç eksik olmadığı CHP'de gerilim doruğa çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayını kim olacağı konusunda net bir ifade kullanılmaması. Abi yani Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 4 yıl var abi ya. Nedir aceleniz yani? Yani bugünden belli olsun biz hemen taşlamaya başlayalım diyorsunuz herhalde ki yani çok daha erken yani. Kuvvetli yazar olduğu söylenen bir kişi Atatürk'e ve Türklere kin kustu diyor. İşte bir ismi cismi var. Şöyle ben onu da söylemek istemiyorum. Yalnız burada dikkat edilecek bir konu bu kişinin Atatürk'e ve Türklere hakaretine karşılık veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Muharrem İnce olmuş. Çok milliyetçi, milli iktidarımızın ve paydaşlarından tek kelime yok. Tık yok yani. Emekçi isteyince popülizm oluyor. Evet, emekçi isteyince popülizm oluyor. İşte aman bu bütçeye yük olur. Emekçi maaşına zam istediği zaman bütçeye işte şu kadar yük olur. Hemen bütçe hesabı yapılıyor. Fakat bu garantici şirketlere bir gecede işte milyarlarca vergi borcunu hemen bir kalemde tık diye siliveriyorlar. Sonra tabii işler sarpa sarınca işte yok kemer sıkma, zam veremeyiz falan gibi bu şekilde popülizm yapmayın gibi ifadeler basına düşüyor. Emekliler kefen parası bile biriktiremiyor. Evet, bu Korkusuz gazetesinden almış olduğum bir başlık. Ankara ve Eskişehir'de eylem yapan emekliler eskiden emekli ikramiyesiyle bir ev, bir araba alırdı ve bankada halen de parası olurdu. Yani çocukluğumda bunu yaşadım biliyorum. Yani en azından benim kuşağım biliyor diyeyim. Erdoğan'la fotoğraf çektirmek 100.000 dolar. Oo, 100.000 dolarmış fotoğraf çektirmek. Parayı bastıran yemeğe katıldı. Cumhurbaşkanı yine aynı kareye girdi. Aynı kadrajda görünebilmek tabii bazılar için çok önemli. Şimdi bir tarife varmış. Ön masada oturanlar 100.000 dolar ödemişler. Yani Cumhurbaşkanıyla aynı sırada oturanlar 100'er bin dolar ödemişler. Hemen bir arka sırada oturanlar 45'er bin dolar ödemişler. Üçüncü turda oturanlar da 30.000 dolar para ödemişler. Yani oh iyi. Para verenlerin ismi Erdoğan'ın arkasındaki ekranlarda yayınlanmış. Evet şöyle görünüyor resimde de. Yemekte ekrana yansıtılan logolara göre 4 şirket 100'er bin dolar verip platin sponsor oldu. Rockefeller Plaza'da geceyi düzenleyen komite bu sponsorluktan 660.000 dolar gelir elde etti. Yani epeyce zaten kalabalık olduğu görülüyor. Epeyce bir kişi katılmış anlaşılan. SGK günde 5 porsiyon sebze, meyve, 2 porsiyon da et tüketin demiş. Ya bunlar milletle dalga geçiyor. Yani 10.000 lira maaş alan emekli yani nasıl et alabilsin ki? Pazarda 50 liradan ucuz, kilosu 50 liradan ucuz sebze meyve yok. Yani torunlardan kaçıyor emekliler. Yani
aman dede nine bana para ver diyecek diye torunlardan kaçıyor. Bunlar diyor gidin işte 5 porsiyon sebze yiyin, yok et yiyin. Emekli de diyor ki et 500 lira, meyveler de 50 ila 100 lira arasında biz nasıl tüketelim diyorlar cevaben. Ev alabilme hayali artık Kaftanın arkasında. Hatta Kafta Dağı'nın arkasında bile değil. Hayal bile değil. Hayal etmek bile mümkün değil. Sıradan bir memur, çalışan eskiden maaşıyla gider bankaya kredi çeker, sıfır bir arabayı alabilirdi. Şu anda sıfır bir araba alabilme hayal bile etmek mümkün değil. Yani öyle bir şey yok artık. Artık herkes elinde ne varsa ona binecek. Yoksa da bisiklete devam. O da yoksa tabanlara kuvvet. Forman yoksa okula gelme. İktidar çocuk yoksulluğunu yok sayıyor. Okul terkleri artacak. Bu forma konusu yani çocuklara baskı aracı olarak okullarda okul müdürleri veya müdür yardımcıları tarafından işte formayı niye giymedin? Çocuk da utancından söyleyemiyor. Yani öğretmenim annem babam alamadı diyemiyor. İşte başını önüne eğiyor. Forman yoksa okula gelmedin diye ertesi gün öğretmen kızacak diye de okula gelmiyor. Yani işler arası bir durum. İki ayrı düzen büyük utanç. Hepimiz aynı gemide değiliz. Gerçekten hepimiz aynı gemide değiliz. Çok yiyenler var. Bütçenin hemen hemen %80'ini götüren böyle %5-10'luk bir dilim var. Bir de geride kalan %80, %90 bütçenin %20'sini yiyor. O açıdan aynı gemide değiliz kesinlikle. Saray düzeninde şirketler, bankalar karlarına kar katarken AKP iktidarının aldığı her karar sermayenin yüzünü daha da güldürüyor. Aman daha gelsin paralar diyorlar. Bankaların 2022'de net karları %366 artışla 433,5 milyar lira olmuş. Reel sektör firmalarının 2022 karları da 433 oranında arttı. 1 trilyon 511 milyar TL. Aynı zamanda iş gücü ödemelerinde azalma görülüyor. %30'dan %26,3'e düşmüş durumda. Buna karşılık yani büyük şirketler, bankalar böyle kocaman karlar ederken emeğin ekonomik büyümeden aldığı payda yıldan yıla geriliyor. Yetersiz beslenme nedeniyle bodur çocuk yani gelişim bozukluğu gösteren çocukların sayısı artmış oluyor. Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre Türkiye'de %14,8 milyon kişi yetersiz besleniyor. Ekmek veya makarna gibi yiyecekleri her gün tüketen çocuk sayısı %63'e ulaşmış durumda neredeyse. Yetersiz beslenmenin yaygınlık oranı %2,5. 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranı %5,5. Yani işte hekimler yetersiz beslenmenin çocukların fiziki gelişimini bozduğunu, bodurluğu arttırdığını söylediler. Türk Tabipler Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu'ndan Profesör Doktor Şahin yetersiz beslenmenin çocukların okul başarısında önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Evet, bu bir gerçek bir şey. Çocukta beslenemeyen çocuk, karnı aç olan çocuk nasıl dersi kendisini adapte etsin? Köpek lobisi provokasyonu. Evet, yani bu son günlerin konusu bir yanda köpek katliamı yasası mecliste tartışılırken acaba arka tarafta neler oluyor? Onu daha sonra öğreniyoruz hep zaten. Gene de öyle olacağına eminim ben. Kamuoyuna bu tartıştırılırken arka taraftan bir şeyler mutlaka götürülüyordur. Buna %100 eminim diyebilirim. Evladını kaybeden acılı anneye saldırdılar diye bu Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Aslında öyle bir şey söz konusu değil. Sadece herkes olması gerekeni savunuyor. Hani şimdi bir köpek gerçekten köpek ısırması nedeniyle evladını kaybeden insanları başsağlığı diliyorum. Onlar adına da üzülüyoruz. Tabii ki üzülüyoruz. Evlat kaybı çok önemli bir şey. Ama şimdi
suç işleyen insanlar da var mesela, gidiyor birisini öldürüyor. O zaman tüm insanları öldürürsün mü demek gerekiyor. Yani bu düz mantıkla o ortaya çıkıyor. Zaten hasta, kuduz riski olan saldıran köpekler zaten itlaf ediliyor. Bu geçmişten beri de böyle. Ama yani her birkaç müferit olay var diye sokaktaki tüm canlıları da öldüreceğiz demek canilikten öte bir şey değil. Bunun yüksek sesle tartışılıyor olması da ayrıca düşündürücü. Muhalefet partilerinin meclise soktuğu sözde hayvan hakları savunucuları başıboş köpek meselesinin görüşüldüğü komisyonu basıp terör estirdiler diye devam etmiş gazete. Aslında herkes hakkı savunuyor. Bir hakkı savunuyor. Yaşam hakkını savunuyor. Evladını kaybeden anne de mutlaka tabii ki evladının acısıyla içi yanıyordur, ciğeri yanıyordur. Ona da hak veriyoruz. Lakin çare bu değil. Çare öldürmek değil yani. Herkes biliyor çarenin ne olduğunu. Yakala, kısırlaştır, sal. Yakala, kısırlaştır, sal. Müritler de uçmuş. Evet. Kamu kurumları birilerinin arpalı durumunda. Türk Hava Yolları'nın fiyat indirimi ek bagaj gibi kıyakları sadece AKP'nin Almanya kolu Union of International Democrat diye İngilizce açılımı var. İşte UIT diye kısaltılmışı var. AKP'nin Almanya'daki örgütlenmesi denilebilir. Bu örgüte üye olanlara fiyat indirimi ve ek bagaj hakkı tanınmış. Yurt dışında başka insanlarımız da yaşıyor bizim. Sadece bu örgüte üye olanlar veya AKP'li olanların haricinde de başka insanlarımız yaşıyor. Neden? Yani ülke kaynakları sadece bir siyasal görüşün emrine sunuluyor. THY tarikatlara, iktidara yakın derneklere, eşe, dosta yıllardır hibeler yapıyor. Türk Hava Yolları'nın İsmail Ağa cemaatine bağlı İsmail Ağa Derneği'ne sadece 2018-2021 yılları arasında sağladığı avantajın değeri 524 bin dolar. Yani az bir para değil. Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetici olduğu vakıflara, iktidara yakın derneklere yapılan kıyaklar da yüz binlerce doları buluyor. Bu yani kamu kurumları adı üzerinde kamu kurumu. Yani kamuya hizmet etmesi gerekirken bir siyasal görüşün finansörü durumuna getirilmiş durumda. Bu kabul edilemez bir şey. Torpilli villalar için ormana kıydılar. Bir takım kişiler gitmiş ormanın içerisine, kendi toprakları olmamasına rağmen villa yapmışlar. Bakmışlar ki işte bizim amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu oraya villa yapmış. Ne yapalım? Hemen o villaların olduğu alanı orman vasfından çıkartalım denmiş. Villaların olduğu alan Çevre Şehircilik Bakanlığı marifetiyle orman vasfı dışına çıkarılmış. Yani orman alanı dışına çıkarılmış kısacası. Villaları daha sonra gelecek. Tabii ona da bir önceden yapılmış olduğu gibi bir imar başı da onlara yaparlar. Türk emeklisinin hali dünyaya haber oldu. Yani dünya bizi konuşuyor aslında. Türk vatandaşının nasıl olup da bu ekonomik zorlukta yaşayabildiğini, geçinebildiğini gerçekten yabancılar herhalde bu yönümüzü mü kıskanıyorlar, nedir? İngiliz haber ajansı Reuters İstanbul'da semt pazarlarını dolaştı. Halkla konuştu. Bir emekli, maaşlar çok düşük. Evlatlarımız destek vermezse ayakta kalamayız diye dert yandı. Ajans halkın geçim derdini haber yaptı. Pazarda 50 liradan aşağı sebze meyve yok. Hatta en ucuzu 50 demek mümkün belki. Vergi cenneti Türkiye. Türkiye sanayi patronlarının temsilcilerinin vergi karnesi göz kamaştırdı. Sanayi odaları başkanlarına ait şirketler son 3 yılda ya hiç vergi vermedi ya da verdikleri vergi servetlerine göre oldukça cüzi kaldı. Türkiye vergi istisnası, muafiyet ve indirimleriyle patronlar için adeta vergi cenneti.
hükümete yakınsan daha büyük bir vergi kıyağı çekiliyor. Yıllardır duyuyoruz işte 5 şirket sürekli vergi muafiyeti alıyor. Tahsil edilmesi gereken vergiler alınmıyor. Dönüp dolaşıp kimden alıyorlar bu vergileri? Bizlerden, ücretli kesimden veya emeklilerden alıyorlar. Kimmiş bunlar? Şöyle bakalım. Erdal Bahçıvan İstanbul Sanayi Odası Başkanı 2021 yılında sıfır vergi ödemiş, 2022 yılında sıfır vergi ödemiş, 2023 yılında da sıfır vergi ödemiş. Yani hiç kazanmamış. O zaman gidip ona yardım etmek gerekiyor. Seyit Ardıç Ankara Sanayi Odası Başkanı 2021 yılında lütfetmiş 8,9 milyon TL vergi ödemiş. 2022 ile 23'ü o da sıfır geçmiş. Zeki Kıvanç Adana Sanayi Odası Başkanı. Bu arkadaşımız da 2021 yılında 3,6 milyon TL vergi ödemiş. 2022 ile 23'ü o da sıfır geçmiş. Selim Kasapoğlu Denizli Sanayi Odası Başkanı. Bu biraz davranmış herhalde. 2021 yılında 729 bin TL'cik vergi ödemiş. Bu arkadaş da 2022 ile 23'ü sıfır geçmiş. İbrahim Burkay Bursa Sanayi Odası Başkanı 2021 ve 22 yılları sıfır. 2023 yılında 135 bin TL'cik. Yani bu kadar vergi herhalde bir çalışan da veriyordur. Az kazanandan çok, çok kazanandan hiç vergi alıyor. Yani AKP bu anlamda. Ya millileştirin ya kapatın. Burası Yeni Kaledonya değil Türkiye. Bu başlığı atmış Yeni AKP ama Yeni Kaledonya'nın Fransa'ya ait bir yer olduğunu bilmiyor sanıyorsam. Türk vatandaşları Yeni Kaledonya'ya gideceğinde vize almak zorunda. Yani öyle bu karşılaştırma yaparken biraz aşağılayıcı bir tavır kullanılmış ama oraya da Türk vatandaşları vizeyle gidiyor. Evet. Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma ABD'yi bozdu. Zaten Türkiye ile Suriye'nin arasını kim bozdu? ABD bozdu. Emevi Camii'ne gidip cuma namazı kılacaktık. Suriye'ye girecektik. Suriyeliler bize girdi. Hem de son hızla çoğalıyorlar. Bizim nüfus artışımız %1,4. Suriyeliler ise %5 ve 6 oranında çoğalıyor yılda. Eğer herhangi bir önlem alınmazsa bu gidişle önümüzdeki 20 ila 30 yıl arasında bizim nüfus seyrimiz tersine dönecek. Yani Suriye Cumhuriyeti olacak burası da. Tabii ki ABD'nin işine gelmiyor. Çünkü ABD'nin amacı tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin de kuzeyinde bir Kürt oluşumu sağlamak. Akabinde işte İran var ve Türkiye var sırada. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra İran ve Türkiye'den de toprak talebi olacak. İşte BOP planı tıkırında işliyor. Bu planın bir yerinden de bölge ülkeleri liderler tutuyor aslında. Yeter ki halkı ez, not gelir. Birkaç gün önceki haberlerde işte Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu 2 puan birden yükselttiğini görmüştük. Zaten Türkiye'de IMF programı uygulanıyor şu anda. IMF de Türkiye'de olmuş olsa aynı hükümetin yaptıklarını yapacaktı. Hatta o kadar aşka geldiler ki ya, lan biz olsak bu kadar da yapamazdık diye puanı birden iki kademe birden arttırıverdiler ki daha çok vergi koysun. Halkı daha çok essin hükümet diye. Bu başlığımızla bugünkü basın turumuzu burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına da küçük bir yorum yazarsanız benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.